Geldik serinin en kritik, en imkansız denilen 8. bölümüne. Archery Bastions'ta bu kuleyi normal okçularla ya da rastgele atışlarla yıkmak neredeyse imkansız. Ama bugün buraya körlemesine ok atmaya gelmedik. Tamamen balistik hesaplamalarla kimsenin fark etmediği o gizli açıyı bulup bu kuleyi 2 hamlede haritadan sileceğiz. Hazırsanız plan başlasın. Şimdi o gizli açıyı ayarlarken eller biraz titriyor tabii. Konsantrasyon maksimumda. Evet, şimdi operasyon masası kuruluyor. Yaylar geriliyor. Beyler, bu arada bu kuleyi çözmek için kahve kupamı kaç kere tazeledim hatırlamıyorum. Siz de çayınızı kahvenizi kaptıysanız arkanıza yaslanın. Mühendislik dersi başlıyor. Önce rakibin kalesini ve konumunu inceleyelim. Taş blokların dizilimi, savunma hattındaki askerlerin yerleşimi tamamen bizim atışlarımızı engellemek üzerine kurulmuş. Eğer düz bir açıyla vurursak sadece üst kattaki askerleri eleriz ve kule ayakta kalır. Bizim hedefimiz kulenin temeli, yani taşıyıcı kolonları sarsmak. Yalnız beyler, oyundaki fizik kurallarına bayılıyorum. Gerçek hayatta o oku o açıyla fırlatsam, rüzgardan kendi kafama geri düşer. Ama bizim Archery Bastions evreninde mübarek ok değil, güdümlü füze mühendisliği mübarek. Havada bildiğin takla atıp tam kolonun merkezine gidiyor. Gerçi işimize geliyor. Balistik planımızı bozmasın da varsın fizik kuralları. Biraz ağlasın köşede, sıkıntı yok. Beyler, adamlar şakayı bıraktı resmen. Üzerimize 3 tane baltayı peş peşe salladılar. Durum şu an kritik. Baksanıza, 4 tane küçük birliğin yanına 2 tane dev yerleştirip resmen ordumuzun üstüne doğru yürüyorlar. Ekran başında "Usta, ne yapacağız?" dediğinizi duyar gibiyim. Sakin oluyoruz, panik yok. Onların devleri varsa bizim de bu kuleyi yıkacak milimetrik balistik hesabımız var. Tam o devlerin ayak bastığı yere öyle bir açı ayarlayacağım ki geldiklerine pişman olacaklar. İzleyin şimdi. Savunma planı başlıyor. İşte şimdi işler gerçekten ciddileşti beyler. Karşımızdaki yerleşime baksanıza. 12 küçük, 6 dev birlik üzerimize yürüyor. Arkadan da o büyücü muhtemelen ortalığı karıştırmak için büyü fırlatmaya hazırlanıyor. Ama mühendislikte her kalabalığın bir zayıf noktası vardır. O büyücü arkada rahat rahat takılacağını sanıyorsa yanılıyor. Şimdi o 12 küçük birliğin ve devlerin arasından sıyrılıp tam o büyücünün kafasına gidecek o gizli açıyı bulmam lazım. Eğer o arkadaki büyücüyü düşürürsek devlerin işini bitirmek daha kolay olacak. Odaklanma maksimumda. İzleyin şimdi. Evet usta, ikinci dalga şakayı bıraktı. Kuleye bir sürü balta atan birlik yığmışlar. Resmen üzerimize fırlatıyorlar. Ama mühendislikte kural nettir. Çok atış yapan çok açıktır. Şimdi o balta yağmurunun ortasından sıyrılıp kuleyi susturacak o usta atışı gönderiyorum.
Evet, milimetrik hesap dedik ama rüzgarı hesaba katmayı unuttuk galiba. Neyse çaktırmayın. Bu sadece doğru açıyı bulmak için topladığımız gizli bir veriydi. Mühendislikte hata olur. Önemli olan hatadan ders çıkarmak. Ve işte o an. Açı tam olarak ayarlandı. Güç maksimumda. İzleyin şimdi. Balistiğin ve doğru planlamanın sınırlarını nasıl zorluyoruz. İşte bu. Tek bir kusursuz atışla tüm kuleyi yerle bir ettik. Archery Bastions evreninde bugüne kadar çok sur yıktık, çok ordu dağıttık ama itiraf edeyim 8. bölümdeki o devasa kuleyi çözebilmek için arka planda kaç saat harcadım, kaç strateji denedim ben bile unuttum. Normal atışlarla kaba kuvvetle geçilmesi imkansız denilen bir noktadayız. Çünkü adamlar şakayı bırakmış. Tam 12 küçük birlik ve 12 dev birliği etten bir duvar gibi üzerimize salmışlar. Resmen haritada adım atacak yer yok. İşte tam o kırılma anında o milimetrik balistik hesapları devreye soktuk ve kulenin o tek bir kusursuz zayıf noktasını kimsenin fark edemediği o gizli açıyı bulduk. Sırf o devlerin ayaklarının altındaki surların tek hamlede yerle bir olduğu o büyük final anı için bile ekran başına geçmeye değerdi. Çayınızı, kahvenizi kaptıysanız arkanıza yaslanın. Ellerin titrediği, konsantrasyonun maksimuma çıktığı o usta işi, mühendislik dersi devam ediyor.
Ve işte bu kadar beyler. Archery Bastions 8. bölümünde böylece sonuna geldik. O imkansız denilen kuleyi, o kimsenin göremediği gizli açıyı kullanarak darmadağın etmeyi başardık ve o koca ordu sahnesini tamamen arkamızda bıraktık. Ama görüyorsunuz, tam şu saniyede karşımıza asıl büyük kale çıktı usta. Şimdi bu yeni kalenin surlarını inceleme, o yeni gizli açıları hesaplama zamanı. Plana sadık kalan, buraya kadar benimle gelen tüm usta ellere dert görmesin diyorum. Eğer bu usta işi, yıkımı beğendiyseniz alt taraftan birer beğeni kondurmayı, o yeni büyük kalenin nasıl yıkılacağını kaçırmamak için de kanala hemen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki operasyonda görüşmek üzere. Planlı kalın, güvende kalın.